çöl kumlarının altında binlerce yıldır saklı bir sır yatıyordu. 1936'da Bağdat yakınlarındaki kazılarda işçiler sıradan mezarlar ve toprak kaplar bulmayı bekliyorlardı. Ama bir nesne diğerlerinden farklıydı. Alman arkeolog Wilhelm König, müze deposuna getirilen bu tuhaf çömleği incelediğinde bunun basit bir sanat eseri olmadığını anladı. 13 santimetrelik sarı bir kil çömlekti ama onu özel kılan içindeki mühendislikti. Çömleğin ağzı ziftle, yani asfaltla mühürlenmişti. Ziftin içinden aşağı doğru sarkan demir bir çubuk, bakırdan yapılmış bir silindirin içine giriyor ama ona kesinlikle değmiyordu. Yani aralarında kusursuz bir izolasyon vardı. König bir fizikçi gibi düşündü. Bakır artı demir artı bir de asitli sıvı. Bu elektrikti. Bu düzenek modern bir pilin ta kendisiydi. Ama bir sorun vardı. Tarih kitaplarına göre Alessandro Volta pili 1800 yılında icat etmişti. Oysa bu nesne Volta'dan tam 2000 yıl daha yaşlıydı. Tarihin seyrini değiştirebilecek bu keşif, antik astronot teorisyenlerinin en sevdiği kanıtlardan biri haline geldi. İddia şuydu: antik çağlarda insanlar elektriği sadece bilmiyor, aynı zamanda kullanıyorlardı. Kanıt olarak da hemen Mısır'daki Dendera Tapınağı'nın duvarlarındaki o meşhur kabartmaları gösterdiler. Bu kabartmalarda devasa, ampul benzeri bir tüp taşıyan insanlar ve tüpün içindeki yılan şeklindeki kıvrımlı tel, yani flaman görülüyordu. Eğer Bağdat pili gerçekse, Dendera lambası neden gerçek olmasındı? Belki de piramitlerin içi o isli meşalelerle değil, tertemiz bir elektrik enerjisiyle aydınlatılıyordu. Hatta bu teoriyi güçlendiren bir detay daha vardı. Piramitlerin ve mezarların tavanlarında neredeyse hiç izi bulunmaması. Bu durum, meşale dışında bir aydınlatma yönteminin kullanılmış olabileceği fikrini akla getiriyordu. Ancak her büyük iddiada olduğu gibi bilimsel şüphecilik de burada devreye giriyor. Evet, ünlü Efsane Avcıları programı bile bu düzeneğin bir kopyasını yaptı. İçine limon suyu gibi basit bir asit döktü ve tam 4 voltluk bir elektrik elde etmeyi başardı. Yani pil gerçekten de çalışıyordu. Bu artık kesindi. Ama cevaplanması gereken çok daha büyük bir soru vardı. Bu pili neye bağlayacaklardı? Kazı alanlarında ne bir kablo, ne bir ampul, ne de elektriğe dair başka herhangi bir kalıntı bulunmuştu. Dahası tek bir Bağdat pili, ancak çok zayıf bir akım üretebiliyordu. Bir odayı aydınlatmak için bunlardan yüzlercesini, hatta binlercesini bir araya getirip birbirine bağlamanız gerekirdi ki buna dair de hiçbir kanıt yoktu. Yani bir elektrik şebekesi ortada görünmüyordu. Peki aydınlatma için değilse bu gizemli piller ne işe yarıyordu? Arkeologlar ve kimyagerler bu soruya cevap ararken iki güçlü teori geliştirdiler. Birincisi elektroliz kaplama. Yani kuyumcuların bu zayıf akımı kullanarak bakır gibi değersiz metallerden yapılmış takıların üzerini ince bir altın veya gümüş tabakasıyla kaplaması. Bu, o dönem için adeta bir simya gösterisiydi. Değersiz bir metali sihirli bir şekilde değerli bir metale dönüştürüyorlardı. Bu oldukça mantıklı ve somut bir teknolojik amaçtı. Ama ikinci teori, insan psikolojisine ve o dönemin inanç sistemine çok daha derinden dokunuyor. Büyü ve tıp. O dönemde elektrik bir kavram olarak bilinmiyordu ama şok biliniyordu. Özellikle elektrikli yılan balıklarının yarattığı çarpılma hissi bilinen bir gerçekti. Hatta antik Yunan ve Roma'da baş ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisi için hastaların başına elektrikli balıkların konulduğu biliniyor. İşte bu piller, tapınaklarda veya şifacıların elinde kutsal bir güç gösterisi için kullanılmış olabilir. Bir anlığına hayal edin. Bir rahip metal bir heykele dokunuyor ve size de o heykele dokunmanızı söylüyor. Dokunduğunuz anda elinizde garip bir karıncalanma, hafif bir çarpılma hissediyorsunuz. O çağın insanı için bu, bilimsel bir deney değil, Tanrı'nın gücünün somut bir kanıtı olurdu. Pillerin içindeki mekanizma, bir merak uyandırma ve inancı pekiştirme aracı olarak kullanılmış olabilir. Başka bir ilginç teori ise bu kapların kutsal parşömenleri saklamak için kullanıldığı yönünde. O dönemlerde kutsal metinlerin bozulmaması için metal kaplar içinde korunması yaygın bir gelenekti. İçindeki demir ve bakır çubuklar, belki de bu metinleri kötü ruhlardan veya fiziksel çürümeden koruyan sembolik bir anlam taşıyordu. Yani pil işlevi tamamen bir tesadüf olabilirdi. Aslında Bağdat pilinin sırrı,
Ampulü kim yaktı sorusunda değil, biz teknolojiyi nasıl algılıyoruz sorusunda yatıyor. Biz bugün elektriği düşündüğümüzde aklımıza hemen enerji, aydınlatma, şarj aletleri ve bilgisayarlar geliyor. Ancak atalarımız için bu bambaşka bir şey ifade ediyor olabilirdi. Belki de onlar için bu mistik bir deneyim, sanatsal bir kaplama tekniği veya ilahi bir şifa aracıydı. 2000 yıl önce bir pil vardı, evet. Ama onu iPhone'larını şarj etmek için değil, muhtemelen inananları etkilemek, takıları parlatmak veya ağrıları dindirmek için kullandılar. Teknoloji her zaman vardı, sadece kullanım amacı ve anlamı bizim bugünkü hayal gücümüzden çok daha farklıydı. Bağdat pili bize tarihin düz bir çizgide ilerlemediğini, bazen icatların büyük ihtiyaçlardan değil, saf meraktan, sanatsal arayıştan ve hatta inançtan doğabildiğini kanıtlıyor. Geçmişe baktığımızda sadece neyin icat edildiğini değil, neden icat edildiğini de sorgulamalıyız. Belki de en büyük sırlar tam da bu sorunun cevabında gizlidir. Bu tür gizemli konuları araştırmaya devam etmemizi isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.